Günaydın canım. Biraz önce kar yağdı. Daha sabredin. Çok bilinen bir yer değil burası. Alanda enteresan bir enerji var. Nasıl beni sıkıştır? Beni mıncıkla diye dürtüyorsun beni. Şansımızı üçüncüye deniyoruz. Ama insanlar bayılıyorlar buna. O da beni geriyor. Bir ayaz. Ne soğuk kız. Buluttan bir tarafları donan. Antworp ailesi. Hoş geldin. Burnun sıkışacak, burnun. Günaydın canım, hazırlan. Günaydın canım. Oy, kulağım çınladı. Sana da günaydın mı? Yalnız bir şey diyeceğim. Evet. Biraz önce kar yağdı. Ya minik minik gördüm ben de emin olamadım. Kedilere bakarken. Al sana kış. Al bana kış. Odun almam lazım. Odun bulmam lazım. Evet, soğuktan odunlarımız çok hızlı tükeniyor. Evet. Şimdi önümüzde birkaç gün çok kötü geçecek hava. Evet ya, gündüz bile eksi dereceler olacak. Evet. Şey yapalım. Biraz soğusunlar, çok kaynadılar. Sanki Ya. sanırsın çay içecek. Hiç işte ya. Nasıl bekliyor? Ekmekleri alayım. Ekmek bir şey değil. Benden beklerken sana döndü. Ne oldu hemen güldüğüne döndün ekmeği görünce. Kaç bakalım geri. Kaçta geçeyim? Şundan geçirmeyelim. Ya bu ne beklemek acaba? Sen mamanı yedin sabah. Sus karıştırma diyor bak. Sus karıştırma. Sana bakışı çok komik ya sen öyle söylediğinde. Oo, yumurta mı tokuşturacağız? Hadi tokuşturalım. Hadi bakalım sen seç o zaman önce. Şunları koyayım böyle, Tamam. sonra şey yaparız. Seç. O piti piti. Nasıl olsa ben geleceğim. Hadi aldım. Aldın mı? Evet. Geliyorum bir saniye. Ben mi vurayım? Sen vur. Hazır. Yok, ıslaklarını seviyordum ya. Aa! Hep ben yeniyorum bunda. Tamam o zaman o da benim oluyor. Söyleyeyim bari. Hep ben kazanıyorum niyeyse bunu. Evet niye hep sen kazanıyorsun? Vurmayı biliyorum. Yanlış Hayır. seçim yapıyorsun. Senin vurman gerekiyor bunu. Hayır. Ben bunu o kadar sıkıyorum ki sen en ufak dokunsan bile kırılsın da sen mutlu ol diye. Ay canım. Ya. Beni mutlu etmek için mi yapıyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Gel yukarı gel. Gel Sıpa dur. Yumurta yiyecek ya. Bak. Ya yumurta manyağı. Ay pardon. Yumurta yiyecek çocuk. Bak nasıl yalanıyor ya. Ben beyazından vereceğim biraz. Ama sabret, önce bir su yiyeyim. Lup lup. Oo, afiyet olsun. Ben hemen başladım valla çok acıkmışım. Sana da afiyet olsun. Bugün dizi açamıyoruz bu sabah. Manzara izleyeceğiz. Evet. Üşüdüm kız. Evet, dışarısı bayağı Ay. soğuk bugün. Soğuk. 10 litre su doldurdum depoya. Tamam. Bu kahvaltı bulaşıklarını halleder. Şimdi önce bunları yıkayayım da sonra kahve yapayım. Ondan sonra dışarıya çıkalım. Çünkü kahveyi dışarıda pek rahat içemeyebiliriz. İçemeyiz kar yağıyor ya. Yok ondan değil. Şu büyük köpek vardı ya, bir tane geldi ya az Evet. önce. Max'le beraber, kahvelerle beraber pek hoş olmayabilir. Evet. Bunları halledelim. Oy. Zaten bir şey yok. 2-3 parça bir şey. Ondan sonra kahve yapalım. Manzaraya karşı kahve içelim. Evet. Sıcacık elimizden. Bak bir tane kar damlası. Kar damlası. Her taneciği. Kar taneciği uçuşuyorlar. Minik minik bayağı yağıyor sanki ya. Ben de şimdi gördüm şuradan. Bebastoyu açmıştım ama
Evet. Sıcak suyumuz vardır. O yüzden sordum. Bulaşıklık. Evet, bizim karavanımızda sıcak su var biliyor musunuz? Bunu çok söylemeyi unutuyoruz biz ama. Yazın zaten hep dışarıda. Sıcak su pek aranmadığı için ama kışın bence bulunmaz nimet çeşmelerden sıcak su akması. Ve hem banyo hem mutfak mutfak. çeşmesinden akıyor. Yani bu soğukta sıcak suyla bulaşık yıkamak Büyük bir nimet olsa gerek. kesinlikle. Bir depolar da dışarıda düşünsene sıcak Tabii su canım, olmadığını. Buz. Yani şu an bugün 0 derece dışarısı. Gece eksi 8 olacak. Yarın eksi 2 gündüz. Gece eksi 9. Oh. Yani o yüzden sıcak suya ulaşım imkanının olması büyük bir nimet. Peki nasıl sıcak suyun var? Sıcak suyum var. Ve bastomuzun önünde Turuma Terme'nin boiler'ı var. Ve bastoyu çalıştırıyoruz. Yarım saat 40 dakika sonra sıcak suyumuz hazır. 60 derece üzeri. Evet, bayağı sıcak oluyor gerçekten. O yüzden sabah uyanınca kış şartlarında Tolga sağ olsun ve bastoyu çalıştırıyor. Ben de bulaşıkları sıcak sıcak yıkıyorum. Kedilerin anası geldi, aldı kedileri. Aa, Evet. Peki bizim velete ne diyeceğim? Sabahtan beri mayışa bir hal oldu. miskin. Kıştı ya diyor. Ne yapacağım Tolga diyor. Yatacağım tabii. Tabii ki tam kış modunda soba da yanar ne güzel önünde hırılırım. Miskinlik yapmasın da ne yapsın? Alanda ördekler var. Buz gibi suya girip sabah duş aldılar şurada. Şurada tam şurada duş aldılar sabah. Ben onları gördükçe üşüdüm içeride. Evet. Kafalarını daldırdılar suya diye. Bak koşturuyor. Bak, Çok bak. güzel koşuyor Manyak. değil mi? Şimdi azıcık daha sabredin. Kahve keyfini yaptıktan sonra size nerede olduğumuzu bahsedeceğiz. Gerçi ben gösterdim. Bilenler hemen uyandı ama Ama çok bilinen bir yer değil burası. evet. Zaten Bozkır'ın ortasında enteresan bir yer. Onun bir kere varlığı bile çok garip geldi bize. Yani ne alaka Evet, dedik. çok ilginç bir konumda. Enteresan. Niye burada böyle bir yer varmış? Niye böyle bir şey yapmışlar? Amaçları belki neymiş de- acaba? O zaman buralar Bozkır değil de Belki de. daha fazla Yeşillikti. yerleşim vardı belki de. Bilemiyoruz. Belki de göl buraya çok yakındı. Çok ipucu verme. Bilemiyoruz. Aklımızda deli sorular. Kahveler. Ama bir şey diyeyim mi? Buraya baharda gelmek lazım. Evet. Etraf yemyeşil olur. Ağaçlar çiçekli olur. Belki sivrisinek olabilir. Gerçi akan su ama su bayağı akıyor. çok güzel yermiş ama. Alanda enteresan mistik bir enerji var. Mesela biz dün gece işte akşam üzeri geldiğimizde buraya biliyorsunuz. Yol bizi direkt üst tarafta giriş kısmı var. Yeni inşaat halinde. Ondan sonra oraya yönlendirdi ve oraya girdik. Tanıtım merkezi gibi bir yer yapmaya başlamışlar. Daha faal değil. Evet. Orada durduk. Mesela orada internet çekiyor. İnternet çekiyor, telefonlar full çekiyor ve orasıyla burası arasında bir 30-40 metre mesafe var. Hat yok, Hiçbir şey internet yok. Enteresan. Hiçbir şey yok. Enteresan bir yer. Noel Baba Kilisesi'nin içinde de telefon karıncalı gösteriyordu. Karıncalı hatırlıyorsun. gösteriyordu kamerası. Bak manyak kediler geldi gene. 2 tane kedi var. Karavanla buraya girerken bir koşturmaya başladılar üstümüze doğru. Sanki bizi tanıyorlarmış gibi. Çok tatlılar ama. Camın buradan işte geçerken bizi görüyor mesela. Hemen buradan koşturmaya başlıyor. Şurada bir hareket görüyor, buradan koşturmaya başlıyor. Sürekli üstümüze koşturuyorlar. 2 tane çok şapşikler. Ve inanılmaz besililer yani. Evet. Hani muhtemelen yavrular daha ufaklar. Evet. Ama öyle çok ufak yavrulardan değiller. Ama inanılmaz besililer yani. Ya sonra dışarı çıkınca zaten peşimizden ayrılmazlar Evet galiba. evet. Öve bitiremediğimiz. Neredeyiz? Eflatunpınar Hitit su anıtındayız. Hititlerden kalma, neredeyse hiç bozulmamış harika bir yer. Muhteşem bir manzara. Şimdi oraya gezeceğiz hep beraber. Şu figürleri ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama hep tanrıların heykelleriymiş onlar. Devasa bir kaya kütlesi. Üzerindeki figürleri seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama Gülden yaklaşıyor şimdi. Ne kadar büyük olduğuna bir bakın. En az 2-2,5 metre. Aralarına girsene. Rüzgardan korunursun.
Saklandım. Vallahi esmiyor burası. Çok efsane ya. Zaten şu manzara var ya. Yani açı bu açı. Güzel, soğuktan konuşamıyor. Ben çok iyiyim burada. Peki ya suyun berraklığı? Bu nasıl bir soğuk? Ya sen nesin? Merhaba. Merhaba. Koca kafa. Allah o patiler ne? O patiler ne öyle? Ne kadar kocamansın sen. Sen ne kadar kocamansın. Bu patiler ne? Böyle efsane bir yer. Şu an anıtın arka tarafındayız. Ufak ufak kar taneleri atıştırıyor. Bir yandan da güneş çıktı. Ne diyorsunuz Gülden Hanım? Çok güzel bir yer ya. Yani burası milattan önce 13. 13'e kadar gidiyor. Yani 2035 yıl, 2038 yıl bir şeyi var buranın. Tarihi var. Ördekler öğle yemeğinde. Sabah duşlarını aldılar. Temizlendiler, paklandılar. Şimdi yemek molasındalar. Bu arada kaynak şuradan da geliyor. Şu taşların aralarından çıkıyor ama esas ana kaynak şuradaki görmüş olduğunuz heykelciklerin alt kısımları. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Bu arkamızdaki anıtta 5 tane dağ tanrısı, bir tane güneş tanrıçası ve fırtına tanrısı varmış. Çok daha fazlası var gibi gözüküyor aslında simgelerde ama bilemedik. Bilgiler öyle gösteriyor. Değil mi? Evet. Niye öyle baktın? Üşüyorum. Ay kıyamam. Hadi Üf. gidelim mi o zaman? Hadi gidelim, sığınacak bir yer bulalım. Bir de odun bulalım. Odunumuz azaldı. Evet ya. Soğuklarda çok hızlı tükettik odunları. Evet. Gidelim bulaşıklarımızı toplayalım. Sonra yola çıkalım. Hadi bakalım. İşte konuştuk orada. Evet, senden de bahsettim ben ona. Senden de bahsettim. Bak orada şimdi. Evet. Var dedik biz de dedik. Evet. Evet, en çok Gülden sevdi ama. Ona carlayabilirsin. Allah Evet, Allah evet, Allah. evet. Allah gel bakalım. Gel bakalım, evet, arkadaşla karşılaştık dışarıda, biliyor musun? Bu kadar patileri vardı Max. Bu kadar patileri vardı. Bak, aldın mı kokusunu? Evet, o elimle sevdim ben onu. Oh sopam. Bak 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 bak. Çok soğuk ya, ellerim dondu benim de. Allah'tan biz gezerken güneş çıktı. Bak gitti güneş. Evet. Şapkamı falan nasıl taktığıma baksana. Haminneler gibi. Cırt cırt üstten geçirdim direkt. Ay. Toparlanalım. Evet evet. Hemen bulaşıkları yerleştireyim. Evet. Bunun içinde sıcak su var mıydı acaba? Vardır. Onu öteki çaydanlığa aktarayım da kaldıralım. Ben de sobayı toparlayayım, sabitleyeyim. Ellerim üşüdüyse. Vallahi üşüdü de ısıtamam şimdi. Sen ne bekliyorsun acaba? Acaba? Sen ne bekliyorsun acaba? Seni birazdan gezdireceğiz Max. Burası çok uygun değil. O köpüş ve bir tane cazgır köpüş var ortalarda. Bunu da baştan çıkartıyor. Burası tamam, burası tamam. Odunlar tamam. Arka taraf tamam. Hadi bakalım. Tamamız gibi sanki. Evet. Hoppa. Maxim, öne gelmek ister misin? Hoppa. Oo. Evet, Max, benim terliklerim o tarafta kalmış, Evet. alabilir miyim? Evet. Uf, Dobi'ye bakar mısın? Evet, tombalak. Ben bir bakayım arabanın altındalar mı diye. Aha, bak. Biri önde ama ötekilerde bilmiyorum. Soğuk havada kediler malum. Arabalara Kaç 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 sığınabiliyorlar. kaç.
Kaç 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 kaç. Allah'tan kaçıyorlar. Evet. Dur. Ama neyi de veriyorsun? Dur. Efendim ya. Efendim ya. Basurat mısın sen? Sen basurat mısın? Nasıl beni sıkıştır? Beni mıncıkla diye dürtüyorsun beni. Tamam mıyız? Tamamız. Biraz ısınsın araba. Öyle hareket edelim. Kemerimi takayım da öyle seveyim. Tamam. Hah. Evet. Nerede kalmıştık? Şurada mı kalmıştık? Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Bak bıraktığım an. Ay, bal çocuk. Bal 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 bal. Sürüş eldivenlerimi takayım. Evet, malum kalorifer çalışmayınca Ya evet. Kaloriferimiz bozuk. bozuk kalorifer. Karaburun. Karaburun. Hazırsanız gidiyoruz. Hadi gidelim. Hemen tepeye çıkınca böyle bomboş bir alan. Birkaç köy evi var. Şuradan da gösterir. Evet. Buyurun 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 buyurun. Böyle birkaç köy evi var bu tarafta. Ama onun haricinde her yer bomboş. Böyle bir yerde niye böyle bir su anıtı yapılmış? Çok enteresan değil mi? Vallahi bize garip geldi. Evet. Konu hakkında bilgi sahibi olan varsa, merakı olan varsa ya da işte orada eskiden şu vardı, kervan yoluydu, şöyleydi, böyleydi diye bir bilgiye sahipseniz bizi de bilgilendirirseniz seviniriz. Bu çağda bile buralar bomboşken o zamanların da boş olacağını düşünüyor tabii insan haliyle ama belki başka yerleşimler var diyor olan. Belki de belli olmaz. Dağlara bak dağlara. Ve bizi karşılayan manzara. Çok güzel gözüküyor karlı dağlar. Ve biraz bulutlu olduğu için tamamını da göremiyoruz muhtemelen. Daha yüksek tepeleri de vardır. Tabii ki. Öf, çok karanlık gözüktü kameradan. Çünkü hava karanlık. Saat 1 olmasına rağmen Evet ya daha sabah. Öğlen. Sabah. Yakınlarımızda market olmayınca malum bizim de ekmeğimiz en azından kalmayınca erzak alışverişi için ta Beyşehir'e geldik. evet güzel birkaç konum atladık ama hava inanılmaz esintili. Evet. İyi ki de atlamışız diyoruz şu anda. Bakalım Daha korunaklı bir yer bulmamız lazım. bir alışveriş falan yapalım. Ne yapacağız? Karar vereceğiz. Market alışverişimizi yaptık. Sırada yedek tüpü doldurmak var. Evet, yedek tüpü dolduracağız. Bir de biraz mazot alsak fena olmaz. Şehrin ara sokaklarında tüpçü arıyoruz. Evet ya o kadar dar ki sokaklar. Çarşı içinde bulduk da sokağına gidemedik. Çarşı içi olunca da duramıyor. Mevlana Camii'ymiş burası. Şunu bulduk. Ama şehir merkezinde hiç park yeri yok tabi. Her yer trafik, her yer araç. Yol boyu olunca her şey birden ayak altına. Evet maalesef. Suyumuz kaldı. Bir tane su noktası seçtim. Ondan sonra oraya bir bakalım. Ya ben salak saçma yerlerde durmayı sevmiyorum. Ama insanlar bayılıyorlar bu duruma. O da beni geriyor. Hadi dayıcım. Ama durmayınca da park edebilecek yerin yok asla. Yani biraz saçmalıklar. Saçmalıklar. Teyze hadi teyze. Kale kapısı diye bir şey vardı. Belki Kahverengi olabilir. tabela vardı. Etrafında bir şey görmedim ama suyumuzu bulduk. İnşallah akıyordur. Şişeleri hazırladık. Ben YouTube'a videoyu attım arkaya geçip ama sonra Tolga bir geldi ki ne yok? Su yok. Su yok. Su yok. Yeni Çeşme aramaya. Su ararken kale bulduk. Ama buralara hep geleceğiz sonrasında. Evet. Bugün önce işlerimizi hallediyoruz. Bu taraftaki su acayip sığ. Vakti zamanında burası tam göl kenarıymış. Evet. Kışın dolar inşallah yeniden. Şurada bir çeşme daha var ama sanki onun da ucu yok. Arkadaş, Boş gibi duruyor değil mi? Beyşehir Gölü'nün dibindeyiz. Çeşme bulamıyoruz ya. Hepsinin kafaları sökük. Sen koca su anıtını bırak.
Vallahi billahi ya, şuraya bak. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Evet, çeşmelerin uçları yok hiç. Olsa akacak belki. Bak, donuyorsa ona göre önlemini al abi. İki çeşme mi? Bir çeşme. Hadi bakalım akıyorlar mı? Şansımızı üçüncüye deniyoruz. Bu sefer akar bence. İnşallah. Üçüncü ve dördüncü çeşmelere bir arada bakan Tolga'nın surat ifadesini izliyoruz. Bunlar da yok. Acaba donmaya karşı önlem olsun diye bütün açıktaki çeşmeleri kapattılar mı? Saçma bir durum değil mi sence? Yani evet, hiçbir yer akmıyor çünkü. Kafası sökük olanların dışında diğerleri de akmıyor. Beşinci denemede su bulduk. Oh! Belediyeye ait kapalı bir lavaboda. Lavabo, tuvalet. Lavaboda. Bulduk ama şu Vuslat Parkı'nı gösterecektim size. Vuslat Parkı buranın adı. Şey var, Galata Kulesi'ni yapmışlar. Sonra gezeriz. Çünkü o kadar soğuk ki parmaklarım karıncalandı ve acıyor. Batıyorlar yani şu anda. Evet, Gülden inanılmaz titriyor. Şimdi bize birkaç gün müsaade. Evet. Biz şu soğuklardan bir kendimizi koruyalım. Evet. Odunumuzu hazırlayalım falan. Evet. Bir yerleşelim bir yerlere. Sonra gezeceğiz hep beraber buraları. Beyşehir'in girilmedik yerini bırakmayacağız. Evet. Bu videonun devamında Beyşehir'i gezeceğiz. Ama biz biraz dinlenip öyle geliyoruz. Merhaba. Merhaba. 3 gün sonra dışarıdayız. Ne kar yağdı ne bir şey ama bir ayaz. Bir ayaz. -8, -10 dereceleri gördük. Donmadan sağ salim atlattık. Donmadık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sobamız yanıyordu devamlı. Odun stoğumuzu erittik bayağı bir. Evet. Ama abi çok soğuk ya. Kuru ayaz yedik. Bir kar yağıydı. Evet. Gel. Bir kar yağıydı iyiydi. Hoppa. Şimdi Türkiye kıyı sınır şeridi turunda biliyorsunuz bir sürü göl gördük ve çoğu kurumuştu. Yani bazılarını göremedik bile. Şimdi size Beyşehir Gölü'nü göstereceğim. Bak, gölün üstünde yürüyorlar. Ya evet, çok uzaktalar ama kamerada gözükür mü bilemedim. Gölün şu kısmı, şurada gördüğünüz kayıya kadar olan kısmı donuk. Evet, ışıktan çok gözükmüyor ama diğer tarafa yürüyünce göstereceğim. Özellikle şu bölge bayağı kalın katman bir tabaka şeklinde. Gel, bu taraftan gideceğiz. Neyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ekranın ortasında tutmaya çalışıyorum. Beyşehir Gölü'nün hali. Her yer buz. O kadar kurak gölden sonra donmuş bir göl görmeyi beklemiyordum buralarda. Evet, donmuş ve çekilmiş. Aslında son bir haftadır dolmuş hali bu. Evet. 1,5 kilometre ötedeymiş aslında su. Biraz dolmuş yağışlarla birlikte ama şimdi de donmuş. Evet. Burada tanıdığımız karavancı dostlarımız vardı. Onlarla görüştük geçtiğimiz günlerde. Evet. Onlardan öğrenmiştik gölün böyle donduğunu. Çok eski yıllarda bayağı arabalar falan geçiyormuş gölün üzerinde. Donuk halindeyken. Sonra bir Donuyormuş. kalktık bu taraflar donmuş gerçekten. Vallahi. Şimdi hemen yanımızda Fransızların, Almanların yapmış olduğu bir şey var. Su kemeri. Su kemeri var. Bu da Osmanlı döneminde yapılan ilk su yoluymuş. Evet. Yani oraya ilk gidelim. su Hazır yolu bu kadar projesiymiş. yaklaştık. Bu gölden suyu alıp içerilere, ovaya doğru veriyorlarmış. Oraya kadar gidelim. Geldik hemen şurası. Evet, hadi gidelim. Alt geçit bile buz tutmuş ya. Şuraya bak. Oo, kocaman. Geliyoruz. Aslında baraj sistemi gibi bir şey alt tarafı. Evet evet. Ve su hala kemeri. çalışıyormuş. Evet. Merhaba. Merhaba. Bu heykeli soracak olursanız, Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikayesini bilir misiniz bilmem. Kendisi 1912 yılında köyünü terk ediyor ve cepheye gidiyor. 8 yaşında bir oğlunu geride bırakarak gidiyor. Sonra Başkomutanlık Meydan Savaşı olurken tekrar geri dönüyor ve oğluyla karşılaşıyor. Oğlu da çavuş olmuş. 11 yıl sonra oğlu Evet. 19 yaşındayken cephede tanışıyor oğluyla. Evet, cephede tanışıyor oğluyla ve oğlunun kollarında şehit oluyor. Maalesef
Yakın zamanda da yani babası şehit olduktan sonra yine aynı cephelerde oğlu da şehit oluyor. Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize. İşte tam zamanlı karavan hayatı yaşayıp da böyle karda kışta sıcak havaları kovalayan sevgili karavancılara selam olsun der. Bir bravoyu alırız. Motorculukta şey var ya tatlısı motorculuğu. Tatlısı motorculuğu, evet. Sadece yaz aylarında motor kullananlara öyle deniyor. Kışın kimse bilmiyor kolay kolay tabii ki motora. Karavancılıkta da tatlısı karavancıları oldu. Sıcak havaları kovalayan tatlısı karavancıları. Kaç gündür -8'ler, -10'lardayız. Bugün hava şu anda -6 gösteriyor. Evet. Gülden'in telefonunda. Gündüz bile böyle yani. Evet gündüz Artık sıcaklığı. sıkıldık 2-3 gündür karavanda. Bir miskinlik yaptık, dinlendik. Yeter bu kadar. Soğuk moğuk gezeceğiz. Evet. Şimdi size Beyşehir'in, güzel Beyşehir'in içinde birkaç nokta göstereceğiz. Hadi Max Bey. Max de soğuktan sapıttı. Ne yapacağını bilmiyor. Koştur koştur yürüyor. O valla bence çok keyifli o. Evet, karavana girmek istemiyor canım dışarı çıkınca. Evet. Nasıl ağır çekimde yürüyor karavana geri dönerken. Peki burada nerede konakladık? Şurada gördüğünüz 2 tane çekme karavan, hatta 3 tane çekme karavan. Bunları oraya sabitlemişler gitmişler ama orası ücretsiz otopark. Hemen bu arkada Bedestenli cami var. Arkana dikkat et. Ondan sonra biz de kış sezonunda kimse bize bir şey demez deyip hele ki -8, -10 derecede neye bize bir şey desinler deyip 3 gündür buradayız. Bu arada plajın orada ücretli karavan kamp alanı var. Evet. Yazın çok fazla sivrisinek olduğundan şikayetçi insanlar gidenler. Ama kışın da ücret aldıkları için gitmedik tabii ki oraya. Evet. Ya bir de o taraf çok açıklık ve esiyordur. Evet. Burası güzeldi. Hadi uyuşuk maşuk. Hadi yürü. Hadi. Dışarıdan içeri girmemek için ayakları geri geri gidiyor resmen. Eldivenler tamam. Evet, eldivenleri giydik. Aşırı soğuk. Evet. Şimdi Max'i bıraktık çünkü gezeceğimiz bölgede bu sabah biz Max'le yaklaşık 6-7 tane köpekle karşılaştık. Evet, bir de onu sokamayız her yere. Evet, o yüzden Max'i karavana bıraktık gezdirdikten sonra. Şimdi Sıra çarşıyı bizde. gezelim. Beyşehir Kale Kapısı. Tabii güneş şu an arkada olduğu için çok güzel patlıyor. Gülden de sosyal medya için çalışıyor. Fotoğraf çekeyim ben de. Fotoğraflarda en azından ışığı ayarlayabiliyoruz ya. Kaleden geriye kalan tek şey bu kapı tabii. Evet, içeride başka bir kalıntıya rastlamadık daha doğrusu. Evet. Ama şimdi kale kapısının yanında bunlar. Şu iç taraf çöplük gibi. Şuradan içeri yürüyelim dedim ama ayaklarımız camlar tarafından Evet, kesilme komple ihtimali var. cam. İçerisi komple cam. Bence insanlar bulundukları bölgenin tarihi yapılarına biraz değer vermeli diye düşünüyorum. Bu nedir ya? Ya çok şikayetçisiniz be kardeşim. Biraz keyfini çıkartın diyebilirsiniz ama abi bunu şikayet etmeyip ne yapacaksın Allah'ını seversen? Az yukarıda bir cami var. Birazdan o tarafa gideceğiz. Orada kocaman bir tur otobüsü vardı mesela az önce. Niye burayı da gelip görmesinler ki? Yani Yani bu halini görmesinler zaten de. İşte düzgün olsa turist çeker burası. kale kapısı Selçuklu ya. döneminden kalma bir kale kapısı. Ve en iyi korunan kale kapılarından biri şimdiye kadar gördüklerimizden. Yazıtlara baksana ne kadar sağlam. Evet. Aşırı net yani deforme bile olmamış. Yani eskiden geçen at arabalarının izleri belli. Evet. Tarihi değer yani bilmiyorum. Dostlar bunu mu hak ediyor? Camları görüyor musunuz? Dikkat et tatlım. Bende bot var. Yani bence tarihimiz bunu hak etmiyor. O zaman içerilere doğru devam. Soğuktan konuşamayan bir Gülden. Fark ettiyseniz sokaklarda kimse yok. Niye? Çünkü çok soğuk. Çünkü çok soğuk. İnsanlar manyak değil bu havada dışarı çıksınlar. Çünkü çok soğuk. Eski evler, bedestenler. Bu arada burası şeymiş, koruma altında olan bir bölgeymiş. Evet, inşaat yapmak, yıkmak yasak. Evet, restore edilememiş birçok yer henüz. Yakın zamanda inşallah. Tabii ki mevsim itibariyle şu an Bedesten'de kapalı.
Çok orta yerden yürüyoruz. Arkamızdan gelen araba nereye dönecek bilemedim. Şimdi bakmıyorum. Bakmayınca bizi görmez gibi. Birazdan Eşrefoğlu Camii'ne gireceğiz. Bu caminin çok enteresan bir özelliği var. İnanılmaz bir yapım hikayesi var. Ama hemen arkamızda bir medrese var. Önce o tarafa bir bakalım. İsmail Ağa Medresesi. İlk Hanlılar döneminden bu bölgeye hakim olan İsmail Ağa'nın yaptırdığı bir medreseymiş. Zondaşı Gözme'nin kötü tarafları. Genelde camların kapıları duvar oluyor. Kapı duvar şeklinde. Gezme fırsatımız çok olmuyor. Ne? Kış mı? Kış sezonundan dolayı Ha, evet. gezemiyoruz bazı yerleri dedim arkadaşlara. Çok güzel bir cami. Kuyuya paraya da eşya atmayın diyor. O kadar sessiz hareket ediyoruz ki çıkmıyor caminin içinde. Burası yapısından dolayı Türkiye'deki tek örnek ve bir müze havasında bir cami. Tamamen ahşap tonozlar kullanılarak yapılmış. Bu örnek alınarak Afyonkarahisar'daki o meşhur cami yapılmış. Buranın şöyle bir özelliği var. Bakın normalde buranın üstü açılıyor. Yani açıkmış vakti zamanında. Kışın kar oradan aşağıya iniyormuş buradaki havuza. Ve camindeki insanların ya da işte diğer insanların su ihtiyaçları buraya toplanan karlardan oluşan su havuzundaki suyla gideriliyormuş. Enteresan. Evet, aynı zamanda cami ağaçtan yapıldığı için ağaçların nemlendirilmesinde de kullanılıyormuş. Evet, nemli kalmasını da sağlıyormuş ağaçların. Çünkü hani kameradan da çok net gözüküyor. Tavan falan komple ahşap. Ve inanılmaz bir işçilik var. Şu renkleri fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama mükemmel. Bu camiye mutlaka uğrayın derim. Beyşehir Eşrefoğlu Camii. Ama nasıl güzel bir Evet. cami. İşlemeler, boyalar harika. Çok güzel gözüküyor ahşapla. Yine çivi kullanılmadan yapılmış ama taş detaylar da var. Sütunların altındaki ahşap sütunların altında. Afyon'daki caminin adı neydi hatırlayamadım. Orada da yine böyle komple ahşap çivi çakılmadan yapılmış bir cami vardı. O caminin buradan esinlenilerek yapıldığı düşünülüyormuş. Home home sweet home. Şunu şöyle bırakayım şimdilik. Ne soğuk kız. Buz buz. Şunları da önde bırakalım yine. Şöyle. Şimdi ortalığı toplayıp yolculuğa hazırlık mı? Evet. Bulaşıklar var, onları kaldırayım ben. Ben de bir arabayı kontrol edeyim yağın suyunu. Of, cam ne güzel ısıtıyor be. Evet, önden güneş gelmeye Allah. başlamış. İstersen ben tutayım. Ne kadar hazırsınız? Evet, çok hazırız. Arabayı ısıtıyorum. Geliyorum. Gel. Şarjım bitmiş ya. Kablomu da aldım da. Şunu da şarj ederiz. Max'cim yerime geçebilir miyim? Gel Hadi. bakalım böyle. Hadi. Gel yerine geç. Geçeceğim şimdi. Sen niye benim yerime geçtin ki acaba? Uyanık. Şarj takalım. Bunların ikisi de hızlı şarjlı değil mi? Evet evet. Başlasın. Hadi bakalım. Nerelere gidiyoruz? Konya merkeze doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Oralarda soğuk mu acaba? Evet. Burası su kenarı daha soğuktur diye böyle umuyorum.
Yine karlı dağlara geldik biz. Evet. Çok kar istedik ama ayazını yiyoruz sadece. Ya. Doğru düzgün bir kar yiyebilsek. Diz boyu kar olsa mesela şöyle bir defile tişörtlerle dolaşsak. Evet, karda güzel olur hocam. Akşehir'de nasıl gezdik? Sivit tişörtlerle sadece. Evet. Bakar mısınız halimize? Biz üstümüzü örttük yine. Max horulur uyku modunda. Neredeyiz? Neredeyiz? Konya yolundayız. Konya yolunda. Karlı dağları gördükçe kapanıyoruz. Eldivenler, şapkalar, birazdan mont falan. Soğudu ya. Soğudu, bütün karın soğuğu içeri geliyor. Kaloriferde çalışmayınca Evet. maalesef durum bu. Valla bu kadar çok yolda kar olacağını bilseydim sıcak su torbalarını hazırlayıp öne alırdım. Bu kadar soğuk geleceğini düşünmedim. Yolda mola verelim yaparız. Evet, güzel fikir, mantıklı. Kar göremeyenlere dev hizmet. Ayağınıza geldi. Hemen elinizi uzatın şu yan taraftan. Hop, Birer kar topu tamam. Kış bir geldi vallahi yılbaşıyla birlikte değil mi? Evet ama olsun. En azından yeraltı kaynakları birazcık beslenir. Yani Beyşehir Gölü bile boşmuş, dolmuş işte kaç kilometre dediler? 1,5 kilometre. değil mi? O bile dolmuş. Güzel yani. Geçtiğimiz yerlerdeki göletlerde de, ya göllerde de belki fark oluşmuştur. En azından barajlar dolacak. Bu karlar yavaş yavaş eridikçe. Çünkü artık yağmurlar barajları dolduramıyor. Bir afet gibi yağıp geçtiği için. Bulutların üstüne çıktık. Kaçtı? 1600'e yaklaştık rakım olarak. 1548 de az önce geçtiğimiz geçit. Evet. Tavşan diş ne güzel de uyuyor. Uzaktan gördüğümüz dağların yanına geldik. Çok soğuk. Donduk mola yapacak yer de bulamadık. Hep yolun karşısında. Evet şansımıza duramadık bir yerde. Yat Max yat. Açma üstünü sakın. Çok soğuk buralar. Sonunda duracak bir yer bulduk. Neyse ki dışarısıyla hiç işimiz yok. Max'e mama vereceğiz önce. Max'in mama saati geldi. Hadi bakalım arkaya. Allah. Hadi arkaya. Ata. Mama vereyim sana. Ata. Üy. Sıcak olacak ya. Böyle de koyuyorlar. Gel bakalım. Max gömül mama ya. Bize atıştırmalık bir şey mi alsak yani? Sevgili dostlar. Çok soğuk. Çok soğuk. Biz de gezmelere daldık. Gidiyoruz hep beraber. Vallahi hep beraber gidiyoruz ama videoyu burada kapatıyoruz. Evet işte demiyorsunuz. Gezdik o kadar. Niye Daha- kalmadı bu video? Daha nereye kadar gideceğiz demiyorsunuz siz de. Şimdi ne yapıyoruz? Bu videoyu burada kapatıyoruz. Ben de geliyorum. Biraz ses yapacağım da. Hah, gel. Şimdi ne yapıyoruz? Bu videoyu burada kapatıyoruz. Evet. Konya'da görüşüyoruz bir sonraki videoda. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kaynadı Şöyle neredeyse. dolduralım. Çok kaynak Tamamen olmasın. sonuna kadar evet kaynamasına gerek yok. Dur şu bir de kapatayım. Bu küçük olan mı? Çok küçük olan. Dolmuştur o bayağı şey çünkü içi ufak. Şimdi. Hadi Tamam. bakalım. Sen bunu al, ben bunu alıyorum. O zaman Hadi gidelim. Konya'ya doğru yola devam. Max yürü. Nasıl da geldin girdin aramıza ya? Soğuktan bir tarafları donandı. Mantvort ailesi Sebasto'yla ısınmaya çalışıyor. Sobayı yakmaya bekleyemedik. şey yapamadık. Çok üşüdük yolda ya. Donduk. Çok soğuk. Oh. Max çok komiksin ya.